Peki o zaman İstanbul Boğazı'nda bu saldırı olmuş olsa petrol yüklü bir tankere, peki bu bölgede kimler var derseniz, yani bu Ukrayna Savaşı'nın içerisinde Rusların çok önemli bir stratejisi vardır. Klasiktir bu. Ukrayna Kırım'a saldırıyor. Yoğunlaştırdı biliyorsunuz. Neden? Venezuela'ya el koymuşlardı değil mi? Venezuela petrolü ne oldu acaba? İngiltere Rusya'nın düşmanıdır. Rusya ile İngiltere bir araya gelmez diye sakın düşünmeyin. Oyunu görüyor musunuz? GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanalda konuştuğumuz birçok konu aylar sonra gündem oldu. Kıbrıs dedik oldu, Suriye dedik oldu, İran dedik oldu. Şimdi yeni bir dosya açıyoruz ve birkaç ay sonra yine dönüp bu videoya bakacağız. Eğer o gün geldiğinde bunu ilk gazetede söylemişlerdi demek istiyorsanız şimdi gazeteye abone olun. Çünkü biz sadece haberleri konuşmuyoruz. Haber olmadan önceki gelişmeleri, haritadaki sessiz değişimleri konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Uzun zamandır aslında açık değildi önümüzde Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair harita. Bugün biraz daha hem son gelişmeler üzerinde konuşuruz hem de savaşın seyri nereye gidiyor bunu açabiliriz. Çünkü son haftalarda biraz da çatışmanın şiddeti de arttı son aylara nazaran baktığımızda. İşte Moskova'ya yapılan saldırılar, Putin'in barış yanlısı olduğu gibi gözüken bir açıklaması, İstanbul'a da atıf yapması. Güncel duruma baktığımızda savaşın seyri şu an ne durumdadır, nasıl görüyoruz? Şimdi bir kere şunu söyleyelim önce. Şu anda Ukrayna'nın bu bölgeleri işgal altındadır. En son Kupyansk'a bu hafta itibariyle yoğun saldırılar yaptı Rusya. Burayı almaya çalışıyor. Şimdi burada tabii savaş 2022 yılında başladı, Şubat 2022'de. O zaman savaşın birinci hedefi Ruslar için hızlı işgaldi. Kiev'i bombalamak bu arada, yani hükümetin ve silahlı kuvvetlerin komuta kontrolünü ve siyasi iradeyi kırmak, o zinciri koparmak. Hızlı işgal büyük zırhlı birlikleri savaşıydı. Yani tanklar, toplar, tüfekler bunlarla girdi. Ama olmadı. Girdi aslında ama şuraya kadar gitti. Neden olmadı Amerika hızlı? Yani işte planlandığı gibi. aslında oldu. Yani aslında oldu. Şimdi yanlış bir aslında algı oluşturuluyor. Bu da bir pazarlık için aslında. Herkes kazansın görünümüyle. Rusya'nın başlangıçtan itibaren istediği şey bu doğu kısmıydı. Ukrayna'nın doğu kısmı ve Kırım'ı da zaten 2014'te sözde ilhak etmişti, işgal etti. Buraların Rusya'ya ait olduğunu kabul edilmesi. Şimdi Rusların çok önemli bir stratejisi vardır. Klasiktir bu. Önce işgal et, iç karışıklık çıkart mesela. İşgal et. Kırım'ı öyle yaptı. Sonra işgal ettiğini sakla. Orada bir özgürlük referandumu yaptır. 3. Bunlar bağımsızlık ilan etsinler. 4. Bir referandum daha yaptır. İlhak, Rusya'ya katılsınlar. Aslında bir formül gibi ilerliyor. Aynen. Şimdi Kırım böyle oldu. Başka yerler de böyle. Şimdi sadece buraya bakmayın. Yani Güney Ossetya, Abhazya'da aynı pozisyonda bekliyorlar şu anda. Referandum yaptılar. Gürcistan'dan ayrıldık dediler. Şimdi en son kısmı bekliyorlar. Burası bitsin, Gürcistan kısmı başlayacak. Onun için Gürcistan'a dikkat. Biz Rusya'ya katıldık diyecekler. Güney Ossetya ve Abhazya. Bekliyorlar şimdi. Buraları işgal etti. Sonra buralarda Donetsk'te, Luhansk'ta falan 4 oblastta yaptı. Referandum yaptırdı. Bağımsızlık, özgürlük. Sonra bunlara da bir ilhak kararı aldıracak. Rus anayasasını da bu şekilde değiştirirler. İlhak oldum mu, ilhak kararı aldı mı işte kabul ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan diye. Şimdi Rusların başlangıçtan beri Rusya'nın istediği şey şuydu. 1. İşgal ettiğim yerleri tanı. 2. NATO'ya üye olmasın. 3. Silahsızlansın Ukrayna. 4. Tarafsız kalsın, Batı'ya müzahir bir hükümet olmasın, bana müzahir bir hükümet olsun. Hükümet değişsin. Şimdi bu bölgeleri işgal etti. Bu bölgelerde özgürlük referandumları yapıldı. Diyor ki Rusya, bu bir kere özgürlük referandumlarını tanıması lazım diyor. Çünkü halk diyor serbest iradesiyle yaptı bunu diyor. Halbuki kim yaptı? Bunları diyor Ukrayna tanımalı. Sonra ben zaten orayı alacağım diyor. Şimdi bu birinci şey buydu. Doğusunu almak, burayı almak, doğuyu almak, aldı. Kiev'i almak falan gibi bir niyeti yok. Ukrayna'nın tümünü işgal etmek gibi de bir niyeti yoktu. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi Rusya. Rusya'nın söylediği şey bu. Doğusu benim, bana müzahir hükümet, NATO'ya üye olmayacak, silahsızlanacak. Yani bana her ufak tehdit oluşturmayacak. İstediğim zaman da ben bu silahsız ülkeye
Daha sonra alabilirim, almayabilirim falan. Ama silahsız, milahsız filan filan, NATO filan da olmayacak. Şimdi peki niye herkes Batı'da Ukrayna'nın tümünü işgal edemedi, Rusya başarısız filan diyor? Çünkü neden biliyor musunuz? Bunları masaya oturtturuyor Batı. Bakmayın, Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile anlaşmış vaziyette oturtturuyor. Ve Batı nasıl zafer kazanmış olacak peki? Bu kadar yaptırım uyguladı ama bir şey olmadı neticede. Yani şuraları kurtarabildi mi Ukrayna? Hayır. Buralarda duruyor. Buralar kimin toprağı? Ukrayna Rusya'da böyle bir yer işgal edebildi mi? Hayır. Yani ortada tamam, Ukrayna'da büyük saldırılar yapıyor. Rusya'ya büyük zararlar veriyor ama neticede ortada toprak kaybeden bir ülke var. Toprakları işgal edilmiş bir ülke var. Şunu da söyleyeyim. Rusya bir işgalcidir. Onu da çok açıklıkla söyleyelim. Rusya bir işgalcidir. Rusya bir saldırgandır. Ama Batı şimdi diyor ki yani işte üstüde yaptırım uyguladığı için bir sonuca varılması lazım. Bu sonuçta da bir zafer çıkması lazım. Nasıl çıkacak o zafer? Efendim, bizim yaptırımlar çok işe yaradı. Ukrayna'yı da çok destekledik. Her ne kadar Ukrayna'ya hibe ettiğimizi söylediğimiz silahların parasını Ukrayna'ya fatura ettiysek, Amerika mesela 500 milyar dolar vereceksin bana dedi. Sonra 300'e indi filan. Nereden hani hibe et? Ben sana ne hibe ettim? Ödeyemiyor musun? Madenleri bana vereceksin dedi Amerika mesela. Bunların hepsi böyle. O zaman ne diyecekler? Zafer kazanmış olmak için. Bak görüyor musun? Bizim bu yaptırımlar filan Ukrayna'yı desteklememiz çok işe yaradı. Ukrayna'nın tümünü Rusya işgal etmedi. Zaten öyle bir şey istemiyordu. Zaten öyle bir şey de zor. Yani öyle bir şey de zor. Adam burayı istiyor zaten. Sivastopol'u aldı. Kırım'ı aldı. Kerç Boğazı'nı aldı. Azak Denizi'nin bütün her tarafını aldı. Azak Denizi oldu Rus Gölü. Uluslararası Boğaz, Kerç Boğazı oldu Ulusal Boğaz. İsteyen istediği gibi girip çıkamıyor. Madenleri aldı. Ağır sanayi tesislerinin olduğu yerleri aldı. Sivastopol üstünü aldı. Burası neden önemli? Burası Ukrayna donanması buradaydı. Rusya'nın donanması buradaydı. Rus donanması. Sovyetler Birliği'ndeki Karadeniz donanması buradaydı. Bir Novorossiysk'e mi gidecekti yani? Novorossiysk'te küçücük bir yer. Sivastopol tarihi bir donanma şehri. Bizim için de çok önemliydi Sivastopol zamanında. Kaybedince bu sefer Ruslar için önemli oldu. Orayı aldı, Ukrayna'yı buradan attı. Bütün Kırım Yarımadası onun oldu. Bir de buranın etrafında çok önemli gazhidratlar var. Çok önemli. Kırım'ın etrafında muazzam gazhidratlar var. Bunlar doğalgaz kaynakları. Bir birim gazhidrat çözeltildiğinde 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Muazzam bir doğalgaz zenginliği de var. Burayı da aldı Rusya. Değil mi? Şimdi nükleer santrallerin olduğu yeri aldı. Herson şehrine işte devamlı el değiştiriyor ama Dnieper Nehri'nin çıkışını aldı. 3 nehir stratejisi var. Onu uyguluyor Rusya. Buranın Baltık Denizi ile birleşmesinin önünü kesti. Batı'nın projesiydi bu. Ukrayna'nın projesi. Onun da önünü kesti. Peki o zaman ne olacak dersiniz? Şimdi burada savaş hani birinci safhası dedik ya, hızlı işgal, büyük zırhlı birliklerin kullanılmasıydı. İkinci 2023'te 2022'de böyleydi. 2023'te olay cephe savaşına dönüştü. Cepheler dengelendi. Ve karşılıklı taarruzlar başladı. Yani cepheler şurada dengelendi. 2024'e geldiğimizde bu cephe savaşından bir başka safhaya geçildi. Yıpratma savaşına gelindi. Yıpratma savaşı ve siper hatlarının tahkimi. Siper hatları daha da sağlamlaştırıldı. Aslında Rusya işgal ettiği yerleri siper altına almış oldu. Bu sefer bu siperlerden ilerleyemeyince, Ukrayna tekrar toprakları alamayınca, cepheler iyice sabitlenince 4. safhaya 2025 yılında geçildi. 2025-2026. İşte o 4. safha hangi safha? Derin taarruzlar. Ülke içine derin taarruzlar. Rusya'nın ve Ukrayna'nın içine. Hem ikisi de böyle birbirlerini yıpratmak için hem Rusya Ukrayna'nın içine saldırıyor hem Ukrayna Rusya'nın içine saldırıyor. Derin taarruzlar. Burada enerji ve sanayi, limanlar bunlar hedef alındı. Bu saldırılarda sembol olan görüntüler ortaya çıktı. Tabii. Ve yangınlar. evet tabii ve bu durum şunu oluşturdu.
denizde gemilere saldırırlar. Limanlara saldırırlar. Kırım'a saldırırlar. Şimdi Ukrayna Kırım'a saldırıyor. Yoğunlaştırdı biliyorsunuz. Neden? Çünkü Kırım'ı ilhak edemeyince Kırım'ı yaşanamaz hale getirmek istiyor. Yaşanamaz hale getirmek elektrik, ulaşım, altyapı buralara saldırıyor. Köprüleri yıkıyor. Kerç Boğazı'ndaki köprüleri yıkıyor. Buradaki köprüleri yıkıyor. Bağlantıyı kopartıyor. Elektriksiz yiyeceğin doğru düzgün gelmediği, yakıtın gelmediği bir yer haline geliyor. Aynı zamanda Novorossiysk'te Kırım'da Sivastopol limanını yani limanları kullanamaz hale gelmesini istiyor Rusya'nın. Aynı zamanda hem SİHA'larla hem SİDA'larla yani insansız deniz araçlarıyla, silahlı insansız deniz araçlarıyla hem de silahlı insansız denizaltı araçlarıyla Novorossiysk'i hem füzelerle de vuruyor, hem limanları vuruyor, hem de buraya gelip giden gemileri vuruyor. Ama bu saldırılar savaşın seyrini ve stratejisini değiştirmiş midir? Özellikle son günlerde de baktığımızda üçü de aslında çok yoğun kullanılıyor. Çok da fazla savaş sahasında gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyler de değil aslında. İlk kez keşfediyoruz. Özellikle drone saldırıları da çok fazla. Bunlar sahadaki karşılığı nasıl etkiliyor hocam? Ve mayınları da ekleyelim buraya. Şimdi bunlar tabii çok ciddi şekilde etkiliyor. Bir, ticaret etkileniyor. Deniz ticareti, ulaşım etkileniyor. İki, enerji altyapısı etkileniyor. Neden? Rafinerilere saldırıyor çünkü. Rafinerilere saldırması Rusya'da ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Mesela Moskova rafinerisi, Tuapse falan bunlar da bu rafinerilere saldırınca Novorossiysk'teki gene yakıt ikmal tesislerine falan saldırınca bir Rusya'nın petrol ihracatı sekteye uğradı. Bu ayrı. Daha da fenası var. Rusya'da yakıt sıkıntısı başladı. Yani iç pazarda yakıt bulunamıyor. Rusya geçtiğimiz hafta karar aldı. Jet yakıtı, benzin ihracatını durdurdu. Dizel ihracatını durdurmayı değerlendiriyor. İhraç edemiyor. Rusya ihraç edemezse soruyorum en büyük geliri nereden temin edecek? Ekonomik hedeflere saldırıyor. Şimdi diğer yandan Moskova'da yakıt sıkıntısı başladığı söyleniyor. Başbakan yardımcısı, Rusya'nın başbakan yardımcısı açıklama yaptı. Dedi ki evet ciddi bir yakıt sıkıntımız var ama devlet olarak biz bunu yönetiyoruz. Ama bu sıkıntı olduğunu ciddi gösteriyor. Şimdi biz bu sadece Moskova'dan haber alıyoruz. Türkiye'nin 18-20 katı büyüklüğünde bir ülkeden bahsediyoruz. Diğer yerlerde kim bilir neler yaşanıyor. Yani bu iki sorunu üste koyduğumuz aslında İran'da da benzer tabloyu karşılaşıyor gibiyiz. Hem Hürmüz'de yaşananlar hem ticaretin aksaması hem petrol ya da doğalgaz gelirlerinin azalması ülke başında da. Baktığımızda aynı tarihlerde farklı iki bölgede aslında yaşanmasını istiyorum. Yani bu kimin işine yarıyor ona da bakmak lazım. Yani birisinin petrol ihracatının durması, diğer petrol üreticileri kim? Onlar ekonomileri nasıl geliyor? Amerika mesela ne yapıyor? Amerika Çin'e petrol satıyor. Başladı değil mi? Trump söyledi ya ben petrolü sana vereyim diye. Venezuela'ya el koymuşlardı değil mi? Venezuela petrolü ne oldu acaba? Kim işletiyor? Ha? Burada petrol fiyatları yükseldikçe bunu satanlar oradan kar yapıp kendi ekonomilerini nasıl geliştiriyor acaba? Venezuela'yı herkes unuttu değil mi? Yani şimdi bunların hepsi bir yukarıdan bakmak lazım bu işlere. Venezuela olayının İran'dan önce yapılması bir rastlantı değildir. Ukrayna Savaşı ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir konudur Venezuela'daki müdahale. Ahmet'im bir de şunu merak ediyorum. Aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ülke var ama görünmeyen birçok ülke var. İşte İngiltere'si, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri agresiflik ve sakinlik düzeyi de aslında mesafesi de birbirinden farklı. Bugünden baktığımızda kimler var, kimler ne planlıyor bölgede? Neden İngiltere daha agresif, Almanya'nın tutumu nedir? Nasıl sıralayabiliriz? İngiltere tarihi olarak Rusya ile bir rekabet içerisindedir. Ama sakın ya İngiltere Rusya'nın düşmanıdır, Rusya ile İngiltere bir araya gelmez diye sakın düşünmeyin. Çünkü Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı hepsinde İngiltere, Rusya ve ABD müttefiktir. Ve İngiltere, Rusya ve Fransa Yunanistan'ı kurmuştur 1830'da. Şimdi o zaman bu tür rekabetler olabilir ama kökte menfaat birlikteliği vardır. Peki bu bölgede kimler var derseniz yani bu Ukrayna Savaşı'nın içerisinde tabi ABD var, İngiltere var. Çok net bir şekilde destekliyor, silahlar veriyor, füzeler veriyor vesaire veriyor. ABD zaten silah veriyor, füze veriyor, destekliyor, parasını da istiyor.
Parasını veremezsen madenleri alacağım diyor. Tam duyunu umumiye mantığı. Emperyalistlerin o paket programı hiç değişmez. Osmanlı'ya duyunu umumiye, aynı şey Ukrayna'ya yapılıyor. Ödemezsen madenleri ben işletirim, parasını ben satar alırım, seninkinin diğerini ben kumanda ederim. Bizim şehir hatları vapurlarına kadar indikleri gibi işletmesine. Almanya var, ciddi destek veriyor Almanya. Neden? Rusya benden uzak kalsın, Ukrayna ile uğraşmaya devam etsin diye. Baltık ülkeleri var, Ukrayna'ya destek veren. Neden? Rusya buradan başını kaldırırsa bana döner diye. Aman bana dönmesin, burası ne kadar uzarsa uzasın diye. Kimse burada bunun bitmesini pek isteyen de yok aslında. Rusya devamlı burada uğraşsın. Dolayısıyla başını kaldırmasın, başka yere yönelmesin. Ne kadar uzun sürerse o kadar iyi. Polonya var. Polonya çok ciddi şekilde bir Rus korkusu içerisindedir. Ve Polonya'da ciddi şekilde Ukrayna'yı desteklemektedir. Hatta uçak vesaire verme noktasına gelmiştir. Yani. Ve bununla birlikte Yunanistan var. Yunanistan nasıl bir dahli var? En önemli şey de burada. Patrikhane. Rusya'nın bir isteği daha vardır. Ukrayna'nın Rus patrikhanesinden kopmaması. Fener Rum Kilisesi'ni bir uluslararası yapıya dönüştürmek istiyorlar. Bu bir Batı projesidir. Yani tüm Ortodoksların lideriymiş gibi göstermeye ve Vatikan-vari bir yapıya dönüştürmek istiyorlar. Ruhban okulu açılması meselesi de bundan kaynaklanıyor. Türkiye'de Ortodoks cemaat mi var? Rum Hristiyan cemaat mi var? 1000 tane çıkmaz İstanbul. Ruhban okuluna ne ihtiyaç var? Git Yunanistan'da aç. Yunanistan'da cami kapatıyorsun. Camilere eşek bağlıyorsun. Camiye biliyorsunuz geçen gün daha Büyük İskender'in heykelini koydular. Bilmem bunları yapıyorsun. Sen geliyorsun burada Heybeliada'da ruhban okulu açacağım. Git kardeşim, milyonlarca Ortodoks Rum'un olduğu Yunanistan'da aç bunu. Ruhbana ne ihtiyacın var? İlla Türkiye. Türkiye'yi de Rusya'yla karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu patrikhane meselesinin en büyük destekçisi, yani Rus kilisesinin etkisinin azaltılması, Fener'deki kilisenin ona rakip olarak çıkartılmasının arkasındaki en büyük destekçi Yunanistan. Yunanistan bu yüzden Ukrayna'daki kiliseyi destekliyor. Ukrayna'daki kilise Zelenski tarafından Fener Rum Kilisesi'ne biat ettirildi. Zelenski bir Yahudi. Görüyor musunuz Siyonist oyunu? İsrail oyununu görüyor musunuz? Zelenski bir Yahudi. Patrikhane'ye geldi, Fener Rum Kilisesi'ne kara papazı ziyaret etti. Başrahibi ziyaret etti. Ya sen zaten bir Yahudisin. Oyunu görüyor musunuz? Yani Türkiye mutlaka bu işlerin içerisine sokuluyor. Ukrayna tarafından Rusya'nın önüne atılıyor aslında. Rusya ile ben niye ilişkimi bozayım ki? Ukrayna için niye bozayım? Sen gelip ekümenik patrik diye Yahudi birisi olarak ekümenik patrik diye Fener Rum Kilisesi başpapazını ziyaret ediyorsun. Yani onun için Yunanistan'ın da çok ciddi şekilde Ukrayna'yı desteklemesi vardır. Bu arada Moskova'ya saldırılar, Moskova'ya saldırı 1000 kilometrenin ötesinde bir saldırıdır. İHA'larla, SİHA'larla saldırı muazzam bir şeydir. 2000 kilometre öteye kadar da saldırmıştır biliyorsunuz Ukrayna. Yani Rusya'nın derinliklerine kadar saldırabileceğini göstermiştir. Ama Moskova'ya saldırı çok önemlidir. Artık savaş başkente dayanmıştır diye Rus halkının içerisinde bir endişe başlattı. Havaalanları kapandı. Uçuşlar durduruldu. Bu muazzam bir durumdur. Bu etki önümüzdeki günlerde ya da haftalarda gerilimin artmasına ya da savaşın seyrini değiştirmesine yol açar. Şimdi burada Lavrov'un bir açıklaması var. Rus Dışişleri Bakanı'nın. Lavrov diyor ki Kiev'i boşaltın diyor. Bütün yabancı diplomatik temsilciler Kiev'i boşaltsınlar. Çok ağır bir saldırı yapacağız diyor. Şimdi İran savaşı nedeniyle buralar hep unutuldu. İran savaşı nedeni, yani İran'a saldırı nedeniyle daha doğrusu Ukrayna'da ne oluyor unutuldu. Lübnan'da ne oluyor unutuldu. Filistin'de ne oluyor unutuldu. Suriye'deki İsrail işgali unutuldu. İşte burada tekrar bir alevlenme, bu aradaki bir fasıla verildi İran'a saldırılara. Burada bir alevlenmeyle bu iş anladığımız kadarıyla Rusya'da İran'a çok destek vermiyor. Herhalde Rusya lehine bir şekilde burası çözümlenecek gibi. Çözümlenmesi isteniyor gibi. Amerika zaten zorluyor, Trump zorluyor yani masaya otursun bilmem ne otursun falan diye. Ama bu arada tam da yalnız bırakmıyorlar. Mesela
her türlü NATO zirvesine bu Zelenski'yi de çağırıyorlar. Şimdi duyduğumuz kadarıyla 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesine Ankara'daki Zelenski de çağrılmış. Şara da çağrılmış. Şara'nın çağrılması da tabii çok enteresan. O Middle East, NATO Middle East açılımı açısından önemli buluyorum. Zelenski'nin NATO'ya çağrılması, NATO zirvesine çağrılması da enteresan. Ona da destek veriyormuş gibi görülüyor. Kemal'in NATO zirvesi sürecinde de aslında yayınlarımızda biraz oradan manzaraları analiz ediyor oluruz. Evet, evet. İnşallah öyle yapacağız. Ve dolayısıyla burada bir deniz güvenliği sorunu da oluştu. Yani onu da söyleyelim. Deniz güvenliği, mayınlar, sidalar, SİHA'lar, bir sürü şey var. Serseri mayınlar dolu, gemilere saldırı. 5 tane Türk bağlantılı gemiye, Türk sahipli gemiye saldırı oldu. Diğer gemilere saldırı oldu. Bu saldıranlar da Ukrayna. Onu da söyleyelim. Ukrayna. Rus limanlarına gidip geldikleri için. Ya sen benim ticaretimi nasıl etkilersin? Sen nasıl saldırırsın? Bu uluslararası suç. Uluslararası suç. Yani kimse Ukrayna'ya da bir şey söylemiyor. Onu da anlamıyorum. Peki o zaman İstanbul Boğazı'nda bu saldırı olmuş olsa, petrol yüklü bir tankere oraya mayın yapıştırıyorlar, patlayıcı yapıştırıyorlar, menpet yapıştırıyorlar. Onlar İstanbul Boğazı'nda patlasa, yüz binlerce insanın hayatı tehlikeye girse, milyonlarca insanın hayatı tehlikeye girse, Ukrayna bunun nasıl hesabını verecek? Nasıl verecek? Demek ki o zaman bizim deniz güvenliği açısından, boğazlarımızın güvenliği açısından gerçekten mayın tespit radarları, sonarları, bununla ilgili dalgıç tespit sonarları, bunları koymamız lazım. Bunları yapan firmalarımız da var. Aselsan var, Armelsan var, o var, bu var. Özellikle boğaz güvenliği, denize yaklaşma, boğaza yaklaşma sularındaki boğaz güvenliğinin sağlanması son derece önemli. Keşif gözetleme sistemlerimizin de çok daha fazla mutlaka yapılıyordur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri bu konuda zaten son derece mahirdir ve kapasitesi de yeterlidir. Yapılmak durumunda kalıyor. Bu gayret sarfıdır. Ben niye bu kadar gayret sarf ediyorum ki? Bu kadar niye masraf ediyorum ki? Bu masrafın karşılığını kim ödeyecek? Ukrayna'nın ödemesi lazımdır. Kim vuruyorsa, kim yapıştırıyorsa benim buna karşı aldığım tedbirlerin de masrafını ödemek zorundadır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu da talep etmelidir. Sen benim yapamazsın bunu demelidir. Yapıyorsan, ben de burada gayret sarf ediyorsam bunun masrafını karşılayacaksın demelidir diye düşünüyorum. Teşekkürler abi. Değerli Sağ olun. katkınız için.